Biz Türklerin kulağı Fircin moduna son derece aşina. Çünkü bu modda yazılmış birçok şarkı var. Bunlara örnek vermek gerekirse: düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın, severek ayrılalım, aşka hasret kalalım, artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim. Bunun gibi birçok örnek verilebilir Firci modunda yazılmış şarkılara. Ben de şarkıyı Firci modunda yazdığım için kulak yatkınlığımızdan dolayı dinleyiciye hoş gelme olasılığı biraz daha yükselmiş oluyor. Şimdi ben şarkıyı söz ve müzik olarak bitirdim. Kafamda bitirdim en azından. Trafiğini de belirledim. Diğer basamaklara geçmeden önce yapılacak işlem olarak şarkıyı son noktayı söz ve melodi olarak koyabilmek için en yakınımda bulunan eşim ve çocuklarıma dinleteceğim. Onların geri bildirimleri doğrultusunda ya olduğu gibi kalacak ya da ufak dokunuşlarla küçük değişiklikler yapacağım. Buna örnek vermek gerekirse şarkının nakarat bölümünde ok yayından çıkmadan gel, ok yoluna gitmeden gel şeklinde son derece masum duygularla yazdığım sözlere kızım ve eşimin gösterdiği tepki üzerine değiştirmek zorunda kaldım. Ok yoluna gitmeden dizesini kuş kafesten uçmadan gel şeklinde değiştirmek durumunda kaldım. Bunun nedenini o dizeyi hızlı söyleyince zaten kendim anladım. Ok yoluna gitmeden gel deyince başka şeyler tabii çağrıştırdığını o zaman anladım. Yazarken aklıma gelmeyen şey söyleyince dış kulaklardan bana iletilince o zaman daha iyi anlamış oldum. Onun için geri bildirimler, ilk dinleyicinin tepkileri çok önemli. Dört dönsek de bazen kara, görünmez biz tayfalara. Seyir defterinde son sayfa, teslim olur dalgalara. İş işten geçmeden, hiç vakit kaybetmeden gel. Ok yayından çıkmadan, kuş kafesten uçmadan. Bestemin akorlarına karar verirken zaman zaman tereddütler yaşadığım da oluyor tabii ki. Örneğin bu bestemde A bölümünün ilk söylenişinin sonunda bir açık kapı bıraktığımdan bahsetmiştim. Bu açık kapıyı sol majörle bıraktım. Yerine mi minör mü kullansaydım acaba diye de düşünmedim değil. Şimdi neden sol majörde karar kıldım? Çünkü daha olumlu tınlıyordu mi minöre göre. Nihayetinde mi minör bir minör akor ve daha hüzünlü tınlıyor. Bu akorların İçerdiği seslere baktığımız zaman zaten mi minör, sol majörün ilgili minörü ve içerisinde mi minörün mi sol si notaları var. Sol majörde de sol si re var. Dolayısıyla iki akor arasında sol ve si sesleri, yani iki nota aynı. Her iki akorda bulunan 3 notadan ikisi birbirinin aynı. Bu kararsızlığı yaşamama neden olan şey bu aşırı benzerlik. Bestenin sözünü yazarken uyaklar önemli mi? Evet, önemli. Zaman zaman duruma göre çok zorlama olmayacak şekilde doğal akışı içerisinde eğer olacaksa bence olmalı. Olsa iyi olur daha doğrusu. Şimdi bu bestede biz uyak kullandık mı? Şöyle bakıyorum. Ne desem çare değil. Özlemim her geçen saniye artar da artar sarsar beni. Gitme. Yani bir uyak kaygısı olmadı bu şarkının sözlerinde. Sadece nakaratta işte aşkınla sel olayım ikinci dize, dördüncü dize susuzum sana kanayım. Yani olayım, kanayım söyleyiş benzerliğinden yararlandım orada. Zaten diğerleri yağmur ol gel, yağmur ol gel şeklinde aynı olduğu için zaten uyak söz konusu değil. Sadece uyaktan ziyade bu şarkımda, bu bestemin sözlerinde söyleyiş benzerliklerine dikkat ettim.
artar da artar. Diğer bölümde söylen de söylen. Sarsar beni, kızdır beni. Yani çok da uyak değil ama söyleyiş benzerliğinden yararlandığımı düşünüyorum. Onun dışında çok fazla uyak yok. Ama uyak çok fazla zorlama olursa ve başkaları tarafından da sıklıkla kullanıla gelen uyaklar rahatsız edici olabilir, sıkabilir. İşte uzak, tuzak gibi bu tip şarkılarda çok sık kullanılan uyaklar biraz ne oluyor, niye bu kadar tekrarlanıyor gibi sorulara neden olabilir. Kullanılmaz mı? Bu uyağı kullanmış bir insana artık tescilli bir şekilde ait mi oluyor? O uzak tuzak uyağının sahibi o mu oluyor? Hayır, yani bu bir dil içerisinde bulunan özelliklerden sayılabilir. Bu kimseye ait bir şey değildir. Onu pek çok yerde şiirlerde kullanabilirler, şarkılarda kullanılabilir ama sadece dinleyen kişileri çok sık kullanıldığı zaman rahatsız edebilir bu açıdan. Zorlama olmadığı takdirde, tam yerli yerinde kullanıldığı takdirde uyağın yararlı olacağını düşünüyorum şarkı sözlerinde. Şarkılarda zaman zaman espriler, esprili benzetmeler, zeka dolu laf oyunları yapılır. Ya zaman zaman ben de bunu yapmaya çalışıyorum. İçimden geldiği zaman. Bunda da tabii zorlama olduğu zaman komik kaçabilir. Onun için söz oyunlarını yaparken gerçekten bir zeka ürünü olmasında yarar görüyorum. Öbür türlü biraz sırıtabilir. Şimdi ben söz bulma konusunda zaman zaman kağıdın başına oturduğumda tıkandığımı, bir ilerleme kaydedemediğimi söylemiştim. Bu durumlarda ara verdiğimden de bahsetmiştim. Bu gibi takılma durumları için benim köşede bir söz bankam vardır. Bilgisayarımda bulunur veya bir defterde bulunur. Bir kağıt parçasının üzerinde yazar. Liste şeklinde zaman zaman aklıma gelen söz parçalarını ben oraya kaydederim, yazarım. Bu tıkanma durumlarında alırım onu. Bana belki orada bulunan bir kelime, bir dize fikir verebilir. Oradan yola çıkarak o şarkının geri kalan sözleri çorap söküğü gibi gelebilir. Böyle şeyler de yaşadığım oluyor. Onun için söz bankam benim için çok önemli.